Westeros'ta savaş bitti mi sandınız? Krallar öldü. Tahtlar boş, lakin sessizlik çürüyen toprakların üstünde ağır ağır yükseliyor. Ve o sessizlik içinde tek bir göz bakıyor. Koyu, derin, sanki fırtınanın gözü gibi. Karga göz, Euron Greyjoy. Ejderhaları, tanrıları, hatta ölüleri bile kendine bağlamak isteyen bir adamdan söz ediyoruz. Kimileri abartma, sadece bir korsan diyor. Evet, ama ya gerçek bundan ibaret değilse? Ya Euron Westeros'un ipini çekecek asıl canavarsa? Bugün en ürpertici kuramlardan birine dalıyoruz. Euron Greyjoy'un dünyayı sona erdirme planı. Burada önemli olan nokta şu: Euron'u ateş mi buz mu diye sınıflandırmak yanlış, çünkü ikisini de aynı anda kullanıyor. Ateş tarafı Valyria, büyü, ejderhalar, Dany'nin peşine koşması falan. Bunlar işin gösteri kısmı, ama buz tarafı, yani ötekilerle bağlantılı kısmı işin sonucu. Çünkü onun asıl hedefi Eskişehir gibi yerleri yıkıp kıyameti çağırmak. En azından kuramın genel iddiası bu temelde dayanıyor. İçeriye geçmeden önce kısa bir not. Bu kanal bir topluluk. Her üye, her abone bu hikayenin canlı bir parçası. Desteğiniz için minnettarım arkadaşlar. Abone değilseniz aramıza katılın lütfen. Videoyu beğenip paylaşın, zil sekmesini de açmayı unutmayın. Elbette yorumlarınızla bizi şenlendirmeyi ihmal etmeyin, çünkü bu sohbeti birlikte büyütüyoruz. Başlamadan evvel şu uyarıyı da koyayım. Bu videonun ana kaynağı Pour Quentin adlı blogda yer alan kapsamlı bir kuram. Yıllar önce bir abonemizin ricasıyla gündemimize girmişti. Metin baştan sona birebir çeviri değil. Çünkü kuramı böyle A4 ile ölçersek en az 40 sayfa falan. Ve bunun en az yarısı zaten kitaptan alıntılarla süslenmiş. Ben bunu elbette kısaltıp alıntıların büyük kısmını eklemedim. Her çeviri kuramında yaptığım gibi kendi değerlendirmelerimi de yapacağım. Ve çeviri bazen kendi cümlelerimle, bazen de doğrudan yazı sahibinin cümleleriyle olacak. Hatta gerek duyarsam kendim argümanla ekleyebilirim. Neticede bu kuram için tam destek ya da tam met sunmadığımı da belirtmek istiyorum. Katıldıklarım kadar katılmadıklarım da var. Şimdi kurama giriş yapıyoruz. Savaştan çıkış yoktu. 3. kitabın sonunda topraklar bir mezarlığa dönüşmüştü. Ekinler yakılmıştı, köyler harap edilmiş ve terk edilmişti. İnsanlar bir tarafta, diğerinin altında hayatta kalma cesaretini gösterdiği için asılmıştı. Savaşın adını aldığı 5 kraldan 4'ü öldürülmüştü. Biri yandaşları tarafından, biri kayınları tarafından, ikisi de öz kardeşleri tarafından. 5.'sinin kaderinde etrafındaki her şeyi yakıp yıkmak vardı ve bunu biliyordu. 3. kitabın son anlarında hikayede şimdiye kadar ölen en önemli karakterin insanlıktan yoksun bir şekilde yeniden doğduğu ortaya çıkıyor. Ağaçlar artık meyve vermiyor. Onun yerine irmikleri meyve veriyor. Ve sonra sadece bir anlığına tüm bu hikaye durur. Sessizlik hüküm sürer, ama sessizlik bile ölür. Mezarlıkta ayak sesleri var. Biri külleri ve tuzu kaldırıyor. Biri geçerken her kederli çiçeği solduruyor. Biri geliyor, gülümsüyor ve şarkı söylüyor. Bu kişi Euron Greyjoy. Bana karga gözlü diyorsunuz. Peki, kargadan daha keskin gözlü kim var? Her savaştan sonra yüzlerce, binlerce karga ölülerle ziyafeti çekmek için gelir. Bir karga ölümü uzaktan görebilir ve ben diyorum ki tüm Batı diyar ölüyor. Beni takip edenler ömürlerinin sonuna kadar ziyafet çekecekler. Aslında bu giriş kısmı çok yerinde. Çünkü kuram sahibi haklı bir tespitte bulunuyor ilerleyen kısımlarda. 4. kitabın ismi Kargaların Ziyafeti. Yani işin özünde Euron'un ziyafeti. Kendisi karga göz olarak anılıyor ve dediği gibi Westeros ölüyor. Ve kargalar ziyafet için geliyor. Bu sebeple 4. kitaba ismi veren kişinin Euron olduğunu söylerse çok yanlış olmayız. Peki Euron tam olarak neyi öngördü? 6. kitaptan gelen alıntıda bize bunu açıklıyor aslında. Kanayan Yıldız sonun habercisiydi. Dünyanın kırılıp yeniden biçimleneceği bu son günlerdeyiz. Mezarlar ile kemik çukurlarından yeni bir tanrı doğacak. Aslında ilk 2 alıntı bana başka bir alıntı anımsatıyor. Roller'ın Yüce Rahibi Benero'nun Ejderhaları Dansı kitabında Dany için söylediklerini bir hatırlayalım. Benero Volantis'ten haber saldı. Onun gelişi kadim bir kehanetin vücuda gelişidir. Duman ve tuzdan doğdu. Dünyayı yeniden kurmak için. O geri dönen Azar-ı ve karanlık üzerindeki zaferi hiç bitmeyecek bir yaz getirecek. Ölümün kendisi dizi çökecek, onun davası uğruna savaşırlarken ölenlerin tümü yeniden doğacak. Birçok kere söylediğim gibi Dany'nin hikayesi Evangelis inancındaki mahşerin 4 atlısı ve Mesih'in dönüşü çerçevesinde şekillenmiştir.
Armageddon Savaşı Asoyof'ta uzun gecedir ama kuzeyde bunun karşılığı Ragnarok ve Norse mitlerinden esinlenilmiştir. İzleyenler için mitoloji videolarımı tavsiye ederim. Alıntıda gördüğünüz gibi Euron'un sözleriyle benzerlikler taşıyor. İşte bir yeniden yapılacak bir dünya. Ona katılırlarsa sonsuza kadar yol, ömürlerinin sonuna kadar sürecek bir ziyafet, yaşam, ölenlerin yeniden doğumu gibi şeyler var. Elbette Euron ölümsüzlük meselesini kendisine layık görüyor kanımca. O yok olan dünyanın içinden bir ilah kral olarak yükselecek. Daha önce de söylediğim gibi kendisi narsist bir megaloman. Genel olarak Euron'un Sessizlik isimli gemisini işaret ettiğine inanıldığı gibi şarkıyı durdurmaya veya yok etmeye gelen biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu seride şarkının denge, ahenk manasına geldiğini unutmayın ama tabii ki Euron kendi şarkısını söylemek için geliyor. Yani kendi çarpık anlayışına göre bir denge, ahenk kurmak için. Greyjoy ailesinden ilk tanıştığımız kişi adı Theon olan küstah bir gençtir. Sonra bütün o küstahlığı sökülünce kokuşmuş yani Greek diye anılacaktır. İkinci kitaba himayesi altına girdiği ve birinci kitabın odağı olan Ned Stark'ın ölümünden sonra artık baş kahramanın kendisi olduğuna inanarak girer ve tabii bir prens hatta kral olma hayallerine kapılır. Yalnızca bir kişi onu duraksatıyor. İntiharlar yaratılışı gereği temkinlidir. Babası artık yaşlıydı. Demir donanmanın komutanı, amcası Victoria'nın da öyle. Amcası Euron elbette bambaşka bir şarkıydı ama sessizlik limanda görünmüyordu. Yine de Euron karga gözü kurnazlık eksik değildir. Onun hakkında korkunç şeyler söylendiğini duydum. Theon yerinde kıpırdandı. Amcam Euron neredeyse 2 yıldır adalarda görülmedi. Ölmüş olabilir. Öyleyse belki en iyisiydi. Lord Bellon'un en büyük erkek kardeşi eski yolu bir günlüğüne bile bırakmamıştı. Siyah yelkenli, koyu kızıl gövdeli seslik attı gemisi söylenenlere göre İben'den aşağıya her limanda kötü şöhre sahibiydi. Bunlar Euron'un ilk anılışları kitapta. Theon ondan açıkça çekiniyor hatta belki de korkuyor. Peki ama neden? Belli ki bu Martin'in bize Euron'un nasıl biri olduğunu ilk işaretini vermek içindi. Aslında Theon burada amcasının planını bozacağını, ona karşı çıkacağını inandığı için burada olmamasının daha iyi olduğunu düşünüyor. Belki eski Euron öyle biriydi. Ama bariz ki şimdiki eskisinden daha manyak biri ve tabii ki de eski yol, yeni yol, carcut bunları pek takan biri değil. Yine de Euron eski haliyle bile her zaman diğerlerinden farklıydı. Theon amcasının kan kırmızı gemisine Sessizlik adını verdiğini söylerken aynı sahnede Euron'u diğer Greyjoy'lardan farklı bir şarkı olarak anıyor. Söz konusu hikayenin adı olan Buz ve Ateşin şarkısına atfedilen anlamlı bir kelime seçimi gibi duruyor. Hikayedeki her öbek, her karakter gelişimi, her şarkı Buz ve Ateşin şarkısında bir araya geliyor. Euron'un adı Kargaların Ziyafetinden önceki kitapta bir kez daha geçer. Robb ve mahiyetine Bellon'un öldüğü ve Euron'un döndüğü haberi verilir. 4. kitapta da Euron'un sürgün yıllarından sonra memleketi Demir Adası'na dönmesini, onu sürgüne gönderen kardeşini öldürdüğünü ve tacını ele geçirmek için Kral Şurası'na katıldığını görürüz. Tabi Bellon'u öldüren bir yüzsüz adamdı ve ailenin yücelerek hayletiyle olan sahnelerinde bunu anlıyoruz ama 6. kitapta Euron'dan gelen itirafla ipi çekenin olduğu kesinleşiyor. Euron sıklıkla iddia edildiği gibi 4. kitapta birdenbire ortaya çıkmıyor. Martin'in yazar olarak en büyük yeteneklerinden biri bir karakteri itibarı üzerinden inşa etmesidir. Böylece tanıştırıldığımızda kim oldukları ve ne amaçladıkları konusunda güçlü bir fikre sahip oluyoruz. Mesela Stannis Baratheon'la tanışmadan önce onun çok sert ve asabi biri olduğunu biliyoruz. Doran Martell'le tanışmadan önce her sözün ve her karakterin sonucunda tartan bir adam olduğunu biliyoruz. Yani temkinli biri olduğunu biliyoruz. Euron Greyjoy'la tanışmadan önce ise ailesinin geri kalanından kategorik olarak farklı olduğunu, hem Westeros hem Essos'ta korkunç bir üne sahip olduğunu ve buzdağının sadece görünen kısmını gördüğümüzü biliyoruz. Ve onun Robb'a Euron hakkında ne söylediğini asla öğrenemiyoruz. Tıpkı kız kardeşi Asha'nın amcaları hakkında duyduğu korkunç şeyleri öğrenmemiz gibi. Çünkü öğrenmemize gerek yok. Kuzeylileri olanlar anlatıldığında Robb'un Euron'la dalga geçen büyük Jon'u sustururkenki bakışı bize bilmemiz gereken her şeyi zaten anlatıyor. Demir doğumların toplumuna bakmadan Euron'u okumak eksik kalır. Zira gücünün bir kısmı kendi kararlılığından geliyorsa kalanı bu toplumun çürümesinden besleniyor. Demir Adaları'nın egemen kastın en belirgin ideolojisi eski olarak biliniyor. Bu ideoloji esasen demir doğumlar tarafından kırkılması gereken koyunlar olan ana kralıların onlardan çaldığı şan ve şöhretin hikayesini anlatır.
Demir doğumlular ana karadan istediği her şeyi, ister mal ister can almalı ve sadece kendilerine borçlu olmalıdır. Eski yol kendi içine çöken bir insan piramidi yığınıdır. Daha büyük ölçekli vahşetler üzerine kurulu, kendini pohpohlayan yalanlar üzerine kurulu vahşetlerden başka bir şey değildir ve demir doğumluların uzun vadeli beklentilerine olduğu kadar yollarına çıkan talihsizlerin kısa vadeli beklentilerine de zarar verirler. Yeni yol, Lord Quentin Greyjoy gibi reformcuların çabalarında eskilerle birlikte mücadele ederken bulunabilir, ancak onların çalışmaları her zaman Quentin'in oğlu ve varisi Kral Balon Greyjoy gibi gericiler tarafından hızla boşa çıkartılır. Balon'un eski yol olan bitmek bilmeyen inancı karakterinin temelini oluşturur. Robert'ın isyanı sırasında babasının ölümünden sonra Demir Adaları'nın kontrolünü ele geçirir. Bu isyanda Baratheonlar Targaryen'lerin yeni alarak kıtanın hükümdar hanedanlığını kurar. Lord Balon yeni kurulan rejimin zayıflayacağını, daha doğrusu zayıf olduğunu ve Demir Adaların bağımsızlıklarını yeniden kazanıp eski usule dönmek için açık kapı bırakacağını varsayar. Her zaman olduğu gibi Balon tamamen yanılır. Kral Robert Greyjoy isyanına yanıt olarak sancaktarları çağırır. Kuvvetleri Demir Adaları yerle bir eder, Balon'un en büyük oğullarını öldürür ve Theon rehin alır. Balon'un isyanı halkına kül ve tozdan başka bir şey kazandırmayan tam bir başarısızlıktır. Yine de hikayenin günümüzde her şeyi tekrar yapmaya hazırdır. Theon babasına Kuzey Kralı olarak yeni taş giymiş Rob'dan bir teklif getirir. Robert'ın ölümünün ardından diyarı yerle bir eden Lannister hanedanına karşı güçünü birleştirecekler ve hem Rob hem de Balon kendi haklarına demir tahttan bağımsızlık vermelerine olanak tanıyacaklardır. Aslında bu Balon isteyebileceği her şeydir. Gelin görün ki hem gurur hem de kin yüzünden reddediyor. Onun yerine öyle akıllanmaz derecede yanlış hamleler silsiline girişir ki, yani Euron'dan önce kimsenin kral katilini gerçekleştirmiş olması tam bir mucize aslında. Balon, Rob'un ana vatanı olan kuzeye, yani ayrılmaya çalışan Westeros'un diğer bölgesine saldırmaya karar veriyor. Kardeşi Victorion komutasındaki kuvvetlerin çoğunu Rob'un güneydeki savaşlarından dönmesini engellemek için Moat Caillin'in dar geçit kalesini güvence altına almak üzere gönderiyor. Ve sonra onları aylarca orada bırakıyor. Terk ediyor. İç bölgeleri fethetmek, Stark topraklarından kalan binlerce savaş dönemindeki adamın Moat Caillin'i geri almasını engellemek ya da kuzeyin başkenti, doğal toplanma noktası ve Rob'un kardeşiyle varisi planın evi olan Kışırı ile başa çıkmak gibi bir planı yok. Sadece Theon ve Ramsay'i içeren ve hiçbir Balon'un kararıyla bir ilgisi olmayan bir dizi domino taşının düşmesi, demir doğumluların kuzeye vardıktan kısa bir süre sonra oradan hemen kovulmasını engelliyor. Üstelik Balon işgal planı uygulamaya koyduktan sonra demir tahtta diplomatik girişimlerde bulunmakla da yetiniyor. Tywin Lannister'ın belirttiği gibi demir doğumlular zaten kuzeye saldırıyorken onlara kuzeye saldırmaları karşılığında neden bağımsızlık versin ki? Sonuç olarak Balon hedefine ulaşamıyor ve her zamanki gibi başarısızlıkla ölüp gidiyor. Tüm bunlar Euron'un hikayesi açısından önemli, çünkü demir adaları ele geçirişi tam da bu bağlamda gerçekleşir. Mesele yalnızca Balon'un berbat bir stratejist olması ya da yenilgisinin aşağılanmasını ve oğullarının yasını aşamaması değildir. Mesele eski yolun demir adaları yeniden yücelteceğine dair vaadinin o dünya görüşünün aşıldığı kör noktalar yüzünden defalarca boşa çıkmış olmasıdır. Balon kuzeyi fethetmek için gerçek bir plana ihtiyaç duymadığını düşünür, çünkü ideolojisi ona kuzeylerin yeşil topraklar olduğunu, üstün insan korsan yoldaşlarına asla karşı duramayacaklarını söyler. Peki ya kuzeylerin saklanacak bir sürü sağlam kalesi varken demir doğumların bu kaleleri hakkıyla kuşatacak teçhizatı, sayısı, hesabı yoksa ne olacak? Peki ya bunu en son denediğinde halkına özgürlük değil, ateş ve kan getirdiyse? Öyle de olmuş zaten. Eski yolun yandaşları üzerindeki tutuşu o kadar güçlüdür ki onun apaçık başarısızlığını inkarın altına gömebilirler, ama kargalığın ziyafeti başlarken bunu artık inkar edemiyorlar. En azından bazıları. Sonuç olarak kral öldü. Yaşasın yeni kral. Euron kapıya varmak üzereydi ki üstad boğazını temizledi ve "Euron Karagöz, deniz taşı tahtına oturdu" dedi. Islak saç döndü. Salon birdenbire soğumuştu. Karagöz dünyanın öte yarısındaydı. Balon onu 2 yıl önce yollamıştı ve dönerse canıyla ödeyeceğine yemin etmişti. Euron'un karakterinin en önemli ve ayırtıcı yanı
kozmik korkuyla olan bağıdır. Ancak ilk tanıtıldığında o yanını kelimenin tam anlamıyla bir göz bandı ile gizler. Ziyafetteki Euron öncelikle siyasetle meşguldür. Aynı kitaptaki Cersei Lannister ve yandaşı Qyburn olduğu gibi büyü ve onunla gelen eziyet sahnenin arkasında olup biter. Bu The Forsaken'da tüm şiddetiyle gözler önüne serilir. O noktada Euron'un hikayesinin gerçek şekli ve kapsamı dehşet verici bir açıklık kazanır ama Martin'in Kargaların Ziyafetinde Demir Adalar'da anlattığı hikaye bu değildir. Elinin tersini umursamayacak kadar Theon'un iddia ettiğinin aksine eski yoldan kopuk bariz bir süper kötülüğün tek damla ter dökmeden iktidarı ele geçirebilmesini anlatıyor bu hikaye. Merkezdeki bakış açısı karakterleri Euron'un ondan nefret eden küçük erkek kardeşi Aeron ve Victorion, fakat eski yol kalıbına öyle kilitlenmiş durumdalar ki darbesini etkili biçimde karşı koyamıyorlar bile. Yeğenleri Asha da bu çizgide bir pop karakteri. Babasının taht için kendi iddiasını sürdürüyor ama Aeron ve Victorion gibi Euron'un görüncüsüne dönmüyor tabii ki. Her şey Baelon'un halefini seçecek olan Kral Şurası'nda olur. Adaylar Demir Doğumlu'nun kendi eliyle yarattıkları cehennemden nasıl çıkabileceklerini anlatır. Ta ki şeytanın kendisi içeri dalıp arbor altında gibi yaldızlı yalanlarla onları avlayana dek. Martin Euron'u simyasal bir kıyamet fırtınasının gözü yapmadan önce onu kardeşlerinin merceğinden odaklanan kültürel bir eleştirinin taşıyıcısı olarak kullanır. Victor'un Greyjoy perişan halde ve nedenini bilmiyor. İçindeki boşluğu kadınlar, savaş ve sevgili demir donanmasının heyecan verici görüntüsü doldurmaya çalışıyor ama bu asla uzun sürmüyor. Euron'un hayatta ve sonrasında gülümseyişini kıskançlıkla izliyor. O neden mutlu da ben değilim? Çünkü Euron eski usulün yalanlarını çocukluğundan beri anlamıştı ve Victoria'nın da onların ruhunu boğmasına izin vermişti. Euron, Victoria'nın karısını baştan çıkardığı iddiasından sonra Victorion karısını çıplak elleriyle döverek öldürmüştü çünkü kafasındaki eski usul sesi onu düzgün bir demir doğumlu olarak kalabilmek istiyorsa bunu yapması gerektiğini söylemişti. Bunu yaparken hıçkıra hıçkıra da ağlıyordu. Bugünlerde hala kendine başka bir seçenek olmadığını söylüyor. Victorion tüm eski usul demir doğumları temsil ediyor ve kendilerini ve ailelerini defalarca uçuruma sürüklüyor. Bu kadar zavallı süren ömrün sebebini sorgulamıyorlar bile. Sadece dış engelleri kabul ettikleri, içsel engelleri asla kabul etmedikleri sürece asla da huzur bulamayacaklar. Victoria'nın Kral Şurası'ndaki teklifi de bu yüzdendir. Benden alacağınız tek şey Baelon'dan aldığınızın daha fazlası olacak. Söyleyeceklerim bu kadar der. Baelon'un halkını verdiği tek şey yenilgi, yanılsama ve ölümdü. Ve Victoria'nın da sorgusuz kabul etti ve bir dahakine daha fazlasını vaat ediyor. Tabi onlar bunu böyle görmüyor, orası ayrı. Aeron Greyjoy ise gerçek anlamda tamamen içsel engellerden oluşuyor ve bu da okuyucuya eski usulün başarısızlıkları ve Euron'un bunlardan nasıl faydalandığı konusunda farklı bir bakış açısı sunuyor. Aeron çocukken Euron ona ve kardeşi Urigon'a defalarca tacizde bulunmuş. Görünüşe göre bu herkesin malumuydu. Kimse bu konuda bir şey yapmamış. Aeron büyüdükçe acısını, öfkesini ve korkuyu bastırmanın bir yolunu arıyor. İlk başta böyle içkiye ve kavgaya bağlıyor. Tıpkı eski usul demir doğumlar gibi karanlığın üstünü örtbas etti ve bu işe yaramadı. Aeron, ağabey Baelon'un ilk isyanın bir parçası olarak esir alındı ve bu bile duvarlarını yıkmadı. Yaptığı tek şey neredeyse boğulma deneyimiydi ve ardından dine tutundu. Birçok ırksal üstünlük ideolojisi gibi eski yolda kendini meşrulaştırmak için büyük ölçüde dinsel dogmalara dayanır. Boğulmuşların inancı boğulmanın ve bir rahip tarafından diriltilmenin demir doğumları herkesten üstün kılan şeyin merkezinde olduğunu savunur. Ölü olan asla ölmez ama daha sert ve daha güçlü bir şekilde yeniden dirilir. Kargaların Ziyafeti'nin demir doğumlusu konusu, Aeron'un en yeni takipçisini boğduktan sonra ona kalp masajı yapmasıyla başlar ve bunu genç adamın Tanrı'nın iradesiyle ölümden geri getirdiği şeklinde yorumlar. Boğar saçlının aslında ilahi olanla bir bağlantısı yoktur. Kafasında duyduğu ses kendi sesidir ve onu Euron'dan korumak için yarattığı bir savunma mekanizmasıdır. Bu durum Aeron'un tanrısının Euron'un yerine deniz taşı tahtını kimin alması gerektiğini söyleyemediği ve Aeron'un baştan beri istediği cevaba geri döndüğü The Forsaken'da neredeyse açıkça ortaya çıkıyor. Rahibin ifadesiyle hayatını iki güçlü sütun etrafında yeniden kuruyor. Boğulmuş tanrısı ve isyankar kardeşi Baelon.
Sonra tacizci eve gelip ikincisini öldürüyor ve ilkini acımasızca parçalıyor. Aeron, Victoria'nın kazanacağını varsayarak karşılık olarak kral şurasını çağırır. Bellon'un her zaman yaptığı gibi kendisini ve halkını tacizsinden kurtaracağını varsayarak eski usule sınır ve tıpkı Bellon gibi o da yanılıyor. Şeytan zafer kazanır. Hem de kimseyi ele geçirerek veya zombileştirerek değil, seçimi kazanarak. Bu seçimi sadece eski usulün çürümüş olduğunu değil, herkesin bunu bildiğini anlayarak kazanır. En cesurlar bile bunu kabul etmeye başlıyor. Bütün Mesturas'a karşı tek başımıza duramayız. Kral Raut bunu acı tecrübemizle kanıtladı. Bellon özgürlük için demir bedeli ödeyeceğini söylerdi ama kadınlarımız Bellon'un taçlarını boş yataklarla satın aldı. Annem de onlardandı. Eski yol öldü. Peki ya senin adını haykırırsam diye sordu Harmut. O zaman ne olur? Barış dedi aşağı. Toprak, zafer, size deniz ejderhası burnunu ve taşlı kıyı vereceğim. Kara toprak, uzun ağaçlar ve her küçük oğlun bir salon inşa etmesine yetecek kadar taş. Kuzeyliler de yanımızda olacak. Dost olarak. Demir tahta karşı bizimle durmak için. Seçimimiz basit. Beni taşlandırın. Barış ve zafer için ya da amcamı taşlandırın. Daha çok savaş ve daha çok yenilgi için. Sonuç olarak eski yol Victoria'nın sevgili karısını öldürmeye yöneltti. Eski yol nesilleri dişlilerini öğüttü ve ne için? Çakıt taşları ve kozalaklar için. Eski yol Euron'dan kimseyi korumadı çünkü Euron için eski yol destek tekerlekleriydi. Yine de rüya çürürken bile çoğu kişi için en azından bir miktar çekicilik koruyor ve bu iğneye geçirilecek kadar hassas bir iş. Ancak Euron'un ana planı gemileri gerektirdiği için iğneyi geçirmek zorunda. Demir doğumlar Euron'un hayallerine giden bir basamak taşıdır. Ancak onları ele geçirmek için her kurnaz şeytan gibi onların hayallerine de inanıyormuş gibi davranması gerekir. Daenerys Targaryen fethedilen Miran şehrini yönetmeye karar verdiğinde kahverengi Ben Palamon'un söylediği gibi insan taşlanların kral olmak istiyorsa sarkık kulaklar takmak en iyisi. Euron'un durumunda sarkık tavşan kulakları onun göz bandı. Göz bandı hakkında konuşmamız gerek. Tek başına Euron'un çiğ bir anlatımla kötü adam olduğunun kanıtı bir görünebilir. O kadar sıradan ki yazar en sıkıcı korsan klişeleriyle geri dönmüş. Göz bandı Euron'un karakterizasyonu bütünüyle bağlamında daha büyük bir anlam kazanıyor. Onu havalı göründüğü düşündüğü için takmıyor. Etrafındaki insanların onu havalı bulduğunu bildiği için takıyor. Bir kılık değiştirme, bir yem. Sizi yakına çeken dostça sallanan bir şık. Böylece fener balığının dişliğini gördüğünüzde çok geç oluyor. Euron seçimini kazanmak için gerçek bir demir doğumlu gibi görünmek zorunda ve bu gerçek bir demir doğumlu nasıl görüne dair alaycı bir imge. Kısacası bu bir korsan kostümü. Martin klişeye geri dönmüyor. Bize Euron'un klişeye nasıl geri döndüğünü gösteriyor. İster bu klişeyi alkışlıyor, ister ona dalga geçiyor olun. Sizi şu önemli soruyu sormaktan alıkoymasın. Arkasında ne var? Takipçilerinden ne saklıyor? Euron için atalığının toplu portresine işaret edip sonra abartılı bir şekilde kendine işaret etmesi iktidarın yükselmesi için yeterli olmuyor. Bu nedenle etrafındaki herkesi psikolojik olarak kontrol etmeye alışkın bir adam için düşünülmez onu yapmak zorunda. Kampanya yürütmek. Sessizlik hazinelerle dolu ambarlarla geri döndü. Tabaklar ve inciler, zümrütler ve yakutlar, yumurta kadar büyük safirler, hiçbir insanın kaldıramayacağı kadar ağır para keseleri. Kargo göze her taraftan dostlar satın alıyordu. Kuram sahibi diyor ki mürettebatın dilsizse kendi reklamını kendi yapmak zorundasın. Euron da bunu dert etmiyor. Sonra şu ki ününün temeli aklı başında kimsenin adım atmayacağı bir yere gitmiş olduğunu iddia etmesidir. Valeria bir zamanlar ejderha efendilerin beşiydi. Şimdi kıyametten arta kalan iblisler ve salgınlarla dolu bir çorak. Euron'un aslında gitmediğini düşünmek için nedenler var. Roderick Harlow şüphe ettiğinde yüzündeki o sürekli gülümse kayboluyor. Ama bu özgeçmişini siyasetten pazarlayışını değiştirmiyor. Bu kısımda durmak istedim çünkü Martin bir imza etkinliği sırasında soru soran bir hayrana Valeria meselesini vesaire anlatırken Euron'un gittiğini açıklıyordu orada. Sonuç olarak Euron Kral Şurası'nda bu argümanı daha da ileri getiriyor ve herkesin susup dinlemesi sağlamak için yeni parlak Valeria oyuncaklarından birini gösteriyor. Ejderha Bağcısı. Ejderha Bağcısı olmasa bile onu dinlerlerdi ama şimdi bunu asla unutmayacaklar. Ve yapılan veya söylenen hiçbir şeyi asla hatırlamayacaklar. Metafizik havai fişeklerinin altında Ejderha Bağcısı Euron'un içeri girene kadar partinin başlamadığını size bildirme şeklidir.
Asha ve Victorion farkında olmadan Euron için ideal ortamı da oluşturdular. İkisi de birbirine o kadar etkili bir şekilde karşı çıktılar ki Euron'un hem eski hem de yeni yolu sert bir şekilde eleştirmesi için ihtiyaç duyduğu siyasi alanı tam olarak açmış oldular. Kargaların ziyafeti savaşın Westeros'u nasıl zehirlediğini konu alıyor. Kılıçların fırtınasındaki ölüm tarlalarının ardından yenilenme ve yeniden doğuş için bir pencere var ancak bu pencere terk ediliyor. İşte Selçuk hareketi, Cersei'nin oyunları ve Doğum Prensi Doran Martell'in planları. Bu topraklarda artık hiçbir şey yetişemez. Kitapta umut ışığına en yakın şey ıssız bir manastırda inatla toprağı kazan adam. Muhtemelen tazıyı sonsuza dek gömen Sandor Clegane ama hala mezar kazıyor. Ağaç dikmiyor. Tüm bu olan bitenler hepsi karanlık lord için kırmızı bir halı seriyor. Yani Euron Greyjoy için. Her kötü adamın bir başlangıç hikayesi vardır. Bran Stark rüyalarında 3 gözlü karga tarafından ziyaret edilir. Karga büyücü Brandon Rivers'tır, yani kan kuzgu olarak bilinen kişidir. Solmuş, donmuş, uzaklardaki bir peri kalesinin rüya efendisi olarak büvet ağacının canlı kabuğundan geçerek ölümlü ömrünü çoktan aşmış bir şekilde orada kalır. Gençliğindeki savaşlardaki başarıları kurumuş göz kapaklarının içinde canlanır. Euron çocukken 3 gözlü karganın dokunuşuna maruz kalmış gibi görünüyor. Bran'ın aldığı aynı çağrı Euron'da karanlık bir yankı bulur. Bran korkar ve direnir. Euron evet der ve atlar. İkisi aynı kaynaktan doğuyor ama farklı yolları seçiyorlar. Kan kuzgunu çocukken 3. gözünü açmış ve ona kasvetli bir nemli adalarına ölmek üzere dönmeden önce balıkçı köylerinde geçimini sağlayan bir Greyjoy haydudundan daha fazlası olabileceği bir dünya göstermiştir. İki taşlı kardeşinin hayal bile edemeyecek kadar yükseğe tırmanabilirdi. Demir doğumlar arasındaki gücünü pekiştirdikten sonra Euron, Victorion'u doğuya gönderir ve Asha'nın kuzeye sürgüne kaçmasına izin verir. Euron, halk arasında bir isyan çıkaracağını ve bu isyanın tanrısız adamı deniz taşı tahtında indireceğini ilan ederek Kral Şurası'na ayrılacak. Forsaken'de öğrendiğimiz gibi Euron'un en sevdiği kurban için başka planları vardı. Euron bir bağımlı, güç tutkunu. Çocukken uçma hissini aşırı dozda almış ve o zamandan beri o coşkunun peşinde. Kan büyüsü, büyülü eserler, akşam gölgesi gibi içecekler kendi kardeşlerine yaptıkları. Onun için gücün nereden geldiği önemli değil. Yeter ki gelsin ve bu korkutucu olduğu kadar acınası da. Bu arada Red günleri geçtikten sonra Euron hedeflerine layık bir operasyon üstüne ihtiyaç duyacaktır. Kargaların ziyafetinin sonunda aklında böyle bir üs var. Eskişehir. Eskişehir çok eski. Dünyaya gülümseyen gözler, Hisar ve Yıldızı Sept, laik eğitimin ve dini inancın rahatça bir arada var olduğu bir merkez sunuyor. Ancak hikayeleri Cthulhu'nun çağrısı tarzında geriye doğru takip ederseniz şehrin köklerinin dokunuşlu olduğunu görürsünüz. Adının altındaki dev siyah taş kalenin kökeni kimse bilmiyor. Valeri mi yaptı yoksa daha eski tuhaf bir mi yaptı? Hatta bazıları demir doğumların boğulmuş ilah efsanesini bu derin olanlardan türediğini söyler. Belki de yüksek kulenin temeli deniz taşı koltuğuyla aynı ellerden çıkmıştır. Tuhaf denizden doğma yaratıkların elinden. Ne olursa olsun Eskişehir'in başlangıcı gizem olarak kalır ama bir gerçek var. Euron oraya gidiyor. Kuram sahibine göre orada bulunması ve ele geçirmesi en muhtemelen ve en önemli araç zemin borusu. Eğer bu kış borusu ise ve Euron bunu bir şekilde ele geçirirse işte o zaman suru yıkan kişi haline gelir. Hatta onu gecenin kralı olarak kodlar. Diğer yandan da kuram sahibi Euron'u ruhen Valyrialı, yeniden doğan ejderha lordu olarak ilan ediyor. Karga göz tabirine dikkat çekerek Blood Raven'ın onun üçüncü gözünü açmasıyla böyle sürekli Dany'nin yanında olup rüyalarına girdiğini bile iddia ediyor. Euron için Westeros'un Freddy Krueger'ı diyerek Daenerys'i rüyalarında avladığını, kocasının yüzüne gerek onu yatağa atmak için kandırdığını falan da söylüyor. Hatırlarsınız bu Hisar'ı gördü, bir rüya vardı, onu kastediyor. Sözlerine şöyle devam ediyor. Üçüncü gözünü açan kargayı ırınıp bir onur değilse neden kendine karga gözlüyor? Neden kişisel sancağı olarak büyülü bir gözü taşlandıran kuşların görüntüsünü benimsemişti? Euron, Blood Raven'ın kötü tohumu, kahramanın kalıbından çıkmış kötü adamdır. Üç gözlü karga çürük bir yumurta yumurtladı. Bir göz bandının arkasına saklanıyor ve neredeyse çatlamaya hazır. Sonuç olarak toparlarsak Euron Greyjoy yalnız korsan ya da deli kral değil. Hikaye içindeki kıyamet metaforudur. Diğer herkesin bir temeli var. Stannis adalet ve görev, Daenerys özgürlük ve ejderhalar, Jon
onur ve sorumluluk, Cersei güç hırsı. Euron'da temel yok. Yalnızca güç arzusu var. Bu bir araç değil, bağımlılık. Az önce de söylemiştim. Bu yüzden akşam gölgesi seçiyor. Bu yüzden ejderha borusunu aldı. Bu yüzden tanrılara meydan okuyan bir iştaha sahip ve daha fazlasına tabii ki. Ve en kritik çizgi, Euron'un yalnız ateşi peşinde değil, buzu da istiyor. Melisandre'nin görülerinden Moqorro'nun uyarılarına, Aeron'un kabuslarına kadar uzan ipuçları, Euron'u iki kutbuyu tek bedende kucaklayabilecek tek isim olarak işaretler. Şimdi gelelim benim kuram hakkındaki genel görüşlerime ve itiraz ettiğim noktalara. Öncelikle Euron'un kıyameti getiren kişi olduğu önerisini güzel buldum ve buna dair işaretler olduğu da bariz. Kendisinin öyle sıradan basit bir kötü adam olmadığı da aşikar. Güç bağımlılığının peşinden koşan ve istediğini elde etmek için hiçbir sınır tanımayan çok tehlikeli biri. Yıllarda diyarı parçalayacak kişi olacağını ve Dany'nin omuzundaki şeytan olup onun kötü karar almasına pay sahibi olacağını da söylüyorum. Kargo göndermesi üstünden Westeros'un ziyafeti çekecek olması da zaten kimsenin itiraz edeceğini düşünmediğim bir tespit. Kişilik tespitleri, oyunları ve benzeri şeyler dahil kuramın genel hatlarına ve bazı ayrıntılarına kesinlikle katılmakla beraber ana damarlardan birine ve bazı kılcal damarlara itiraz etmek zorundayım. En başta Bloodhaven Euron'a dokundu ve onu yeşil görene çevirdi kuramına karşı çıkmalıyım yahut işte Vorg'a çevirdi meselesine. Buna neden katılmadığıma dair bir videom var. Ayrıntıya burada girmeyeceğim. İzlemediyseniz muhakkak bakın. Dahası kuramla desteklenmesi fikrine genel olarak zaten karşıyım. Hani gerçek olduğuna emin olmadığımız bir durumu yüz doğru bu kesinlikle diye yazamayız. Yani bu Valeria'ya yüzsüz adamlar yok et tarzında yani neredeyse %100 kesinlik olan bir kuram değil çünkü. Evet satır arasında eğer doğru ise diye bir ekleme yapılabilir ama kuramı güçlendirmek yahut zayıflatmak için kullanmak çok sağlıklı değil. Diğer yandan kişisel arması olan göz simgesi ve karga meselesi eksik ele alınmış kanımca hatta çok üstünde durulmamış. Onun neyi simgelediğini anlamak için mitolojilere ve ünlü fantastik edebiyatlara da bakmak gerekiyor. Kargalar mitolojide ve fantastik edebiyatta böyle bilgi, ölüm, kehanet ve gizemin sembol olarak sıkça kullanılıyor. Öncelikle bazı batı mitlerinde kuzgunlar, kargalar krallığı koruyan bir anlatıya sahip. Ama bizim için en doğru anlatı Odin'e istihbarat sağlayan iki kuzgunun kargası olabilir. Euron'un armasında da iki karga bir taç taşıyor. Bu Euron'un tacı yani kendi krallığıdır. İki tane olması da istihbarata ve krallığı korumaya yönelik bir gönderme olabilir. Euron'un akşam gölgesinden sonra kişisel arma yükseltmesi belki de büyüsel istihbarat kaynaklarına bir işaretli ve tabi geleneksel yöntemleri de olabilir. Örneğin kuramlar doğru ise esmer kadın Victoria'nı gözetlesin diye gönderildi. Euron eski bilgiyi seviyor ama bildiklerinin bilinmesini sevmiyor. Bu sebeple mürettebatının dilini kesiyor. Dahası Odin de bir kral eyahtır ve Euron'un ulaşmaya çalıştığı bir mertebedir. Diğer yandan kırmızı göz oldukça önemli. Kur'an'da bir Lovecraft göndermesi de vardı. The Hunter of the Dark finalinde 3 loblu yanar göz isminde dikkat çeken bir yaratık varmış. Gerçi bundan okuyucuların ne anladığı ve hayreti farklılık gösteriyor. Kimisi tek bir yanan göz içinde 3 göz bebeği olan canavar olarak hayal ederken kimisi de işte birbiriyle bağlantılı 3 göz bebeği hayal ediyor. Belki pek bir bağlantısı yok ile yine de bahsetmek istedim. Kırmızı tek göz derdi de tabii ki de herkesin aklına Tolkien'in Sauron'a gelir ama o da bu simgeyi muhtemelen İrlanda mitlerinden almıştır. Eski videolarımda bahsetmiştim bu konudan. Britannica'ya göre Belor, Kelt mitolojisinde Fomor adlı kaotik ırkın bir şefi, bir lideri, kralı neyse. Belor çocukken babasının druidleri tarafından hazırlanan bir iksiri içiyor ve bu iksirin dumanı yüzünden kocaman zehirli bir göz oluyor. Hizmetkarlar gözü açtığında baktık işte ölüyor. Kırmızı tek göz olarak daha çok tasvir edilmiştir. Bu şefin ırkı da denizci bir halktır ve yağma bir saldırı gerçekleşti İrlanda kıyılarına. Yani şeytani bir halk olarak görülür. Tıpkı demir doğumlar ve Euron işte. Göz bilmenin ve hükmetmenin organıdır aslında. Görmek işte eşittir kontrol etmek demektir. Tek göz olunca bu monolitik iradeyi tek merkeze, tek hakikate ve fanatizme dönüştürüyor. Bilgi var ama denge yok. Kırmızı ise kan, ateş, öfke, kurban formülünü yansıtıyor. Bunlar birleşince sembol şu anlama gelebilir. Tek kırmızı göz eşittir, yakıcı kudretle bakan, her şeyi gözeten ama tek boyutlu kalan irade. Nazar,
lanet dağıtan, yasağı çiğneyen, dünyanın düzenini tek bakışla bükmeye çalışan güç. Koruyucu, cezalandırıcı ikili de içerir. Yanlış elde apokaliptik, doğru elde ilahi intikam. Tabii ki Euron bağlamına çevirdiğimizde taç artı 2 karga ve kırmızı tek göz egemenliği taşıyan kehanet kuşları üzerinde şarkıyı susturacak, yani dengeyi, ahengi susturacak, susturma girişiminde bulunacak tekil ve yakıcı bakışlar kurar. İşte gözetim, iktidar, yakma, kıyamet, teklik, fanatik irade aynı işarette toplanır. Yani belki de Euron'un armasına hedefinin, emellerinin simgesel anlatımı diyebiliriz. Euron'u Eskişehir'e yeni bir üs olarak kullanacak önerisi de ilginç ve daha önce aklıma gelmemişti. Hoşuma gitti aslında, neden olmasın ki? Yine de bunun uzun ömür olacağını sanmıyorum denizci haklarının tabiatları gereği. Yine de eğer Sam'in borusu kış borusu ise ve eline geçirirse buzun gücünü kullanacak kısmı nispeten doğru çıkar, ama bu konuda şöyle bir şey sorgulamak zorundayım. Bu boru zaten üflendi. Jon gibi kanında böyle oluk oluk büyü akan bir üflediğinde çalışmıyorsa Euron hangi sıfatlı büyü gücüyle bunu yapabilir? Euron büyücü değildir arkadaşlar. Büyü damarlarında böyle akmaz, lakin büyü için sürekli aracılar kullanır. Büyücüler ve akşam görevlisi bir şeyler işte. Dahası böyle birinin gecenin kralı gibi biriyle bağdaştırması da yersiz kaçıyor. Onun hikayesinin ayrıntısına tabii ki de çok fazla vakıf olmasak da Sur'u yıkmaya çalışana dair bir anlatım yoktur, ama Euron'un da yıkmaya çabaladığına dair bir şey şimdilik yoktur ve gecenin kralı muhtemelen bir yeşil gören olmakla beraber kanında buz akan bir Stark'tır. Bu sebeple bu kısma biraz şüpheyle yaklaşmak durumundayım. Aslında bu da bizi kuramın ana damarlarından biri olan, o sadece ateşi değil, buzu da kullanacak, İkisi de yanlıyor iddiasının buz kısmına getiriyor. Kuram boyunca Euron'un kaotik bir kötü adam oluşu, kıyameti getirmeye yeltendiği, hatta ateş ile olan bağlantısına kısmen değinildiğini görsek de buz ile olan bağlantıya dair neredeyse hiçbir şey görmüyoruz. Zaten olan kısıtlı bir parçada aşırı derecede zorlama, hatta zorlama diyebileceğimiz kadar bile bir bağlantı içermiyor. Kuram sahibi bu konuyu destekleyecek güçlü kanıtlar sunmamış, ama aramaya gerek duymaksızın Euron'un ateş tarafıyla olan bağlantısına dair bir sürü işareti kendiniz bile görebilirsiniz. Adam zaten başlı başına ejderhaların peşinde. Azor Ahai kehanetin farkında olduğunu düşünmemize neden olacak sözler ve tavırlar sergiliyor ki Azor Ahai'nin deni olduğunu düşünüyorsa şaşırmam. Euron gibi ölümsüzlük elde edip, yani işin özünde ateş partine dönüşmek isteyip ilah krala dönüşme amacı olan biri için buz tarafının gücünü kullanmak için oraya yanaşması da çok aklı selim değil. Ötekiler ölüm vaat ediyor ama Euron ölümsüzlük istiyor, yani ölümden kaçıyor. Beniro da Dany'nin yanında savaşıp ölenlerin yeniden dirileceğini vaat etmişti. Suyu yıkacak bir boru edip üfleyip yıkmasının doğrudan ne faydası olacak ki ona? Ötekiler hiç gelemez ise daha iyi bile. Tabi dürüst olmak gerekirse Euron'un ötekiler meselesine nasıl baktığını, bilip bilmediğini bile net bilmiyoruz. Rule Wright'leri genelde ölüm ve karanlık kıyamet gibi kelimeler kullanıyorlar ve Essus'ta ötekiler ismini anıldığını pek görmedim, ama şimdilik önemli değil tabii bu kısım. Özetle Euron'un kıyametin gelmesine sebep olacağı fikrine katılıyorum. Ama ateş ile olan kıyametin. Robert Frost'un şiirini hatırlayın. Kıyamet 2 kere oluyordu. Biri ateş ile, diğeri buz ile. Euron Dany'yi yoldan saptırıp ateş kıyametini güneyden tetikleyecek. Buz kıyameti ise kuzeyden gelecek. Peki siz genel olarak kuram için ne düşünüyorsunuz? Bizimle paylaşın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.